Merhaba güzelliklerim, hoş geldiniz. Ben de size çok güzel geldim yine bugün. Hırka öreceğiz birlikte. Şöyle göstereyim. 6 ayla 1 yaş arası hazırladım bunu. Nasıl büyüteceğinizi de burada söyleyeceğim yine. Mükemmel bir hırkam oldu. Çok severek ördüm. Umarım siz de severek örersiniz. Şöyle göstereyim. Kolay ve basit ilerleyen bir örnekle yaptım. Herkes yapabilsin diye. 1,5 ip gitti. İpim 300 metre. Şöyle göstereyim. Bakın polosu Sandy Baby diye bir iple ördüm. Renk numaram 219 ve ipim 300 metre ve bu bakın kalan ipim bu. Yani şöyle söyleyeyim, 10'ar trabzanla beden büyüteceğiz. Yarım beden büyüteceğiz. O zaman yani bir beden daha büyüğüne olabilir. 1 yaş değil de 6 yaşla 1,5 yaş arasına da 2 iple rahatlıkla örebilirsiniz diyelim ve şöyle bir şey yaptım bunda. Yumuşacık düşmesi için 4 milimlik bir tığ kullandım. Tığım 4 milim. Şöyle de düğme yerleri yaptım. Ben 3 düğmeli bıraktım. Şurada 3 düğme yaptım. Sonra alta da yine 3 tane daha düğme dikerek 6 düğme ile tamamlamış oldum. Ve gerçekten çok güzel ve mükemmel bir hırka oldu. Yumuşacık, yumuşacık güzelliklerim. Eğer daha da sıkı örüyorsanız tığ numaranızı 4,5 ya da 5 bile yapabilirsiniz ki böyle yumuşak yumuşak fosur fosur düşsün, çocuğun üstünde odun gibi durmasın. O zaman ne yapalım? Haydi örmeye başlayalım. Şimdi şöyle yine mavi ipimle başlayıp göstereceğim. Hemen şunu bir alalım kenara, bu güzelliğimizi. Şurada bir dursun o. Ve zincirimizi çekerek başlayacağız. Zincirleri, trabzanlarımızı batacağımız genişlikte çekelim. Çok sıkı olmasın. Zaten bu tığ çok sıkı çekmiyor. Tığa bırakırsanız örgünüzü o sizi zaten yönlendirir. Ördükten sonra böyle çekiştirirseniz bakın burası küçücük kaldı. Olmadı. Kendinizi tığa bırakacaksınız. Tığ ve ip birlikte uyumunu sağlayacak. Bakın böyle. Gördünüz mü? 75 tane falan zincir çekin. Fazlasını kesip atarız. Hiç sorun değil. 75 tane zincir. Şimdi biraz daha beden büyütmek isterseniz böyle 85 falan çekin. Yarım beden daha 4-5 ay daha eklemek için 10 trabzan ekleyeceğiz. Ona göre büyütebilirsiniz. Şimdi ben 11-11 ile devam edeceğim. Bakın zincirimi çektim. Bu bölümü atlatmayın. 1, 2, 3 zincir bıraktım. Dördüncü zincirime batırıp bir tane trabzan yaptım. Tekrar sıradaki zincirime batırıp bir tane trabzan yaptım. Yeniden bir tane daha 11 tane trabzan yaparak başlayacağız. İlk önümüz 11 trabzan. Yine tığıma bıraktım örgümü. Sıkı örmüyorum. Rahat ve yumuşacık bir örgü olmasını istediğim için. Böyle 11 trabzan sayalım. Şu baştaki zincirimiz bizim her zaman birinci trabzanımız. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Bir tane fazla yapmışım. 11 tane ön için trabzanımı yaptım. Şimdi 2 zincir çekip son battığım trabzanımla aynı yere batırdım ve yine 11 trabzan yapacağım. Kol içinde 11 trabzan. Şimdi bir yarım beden 6 ay daha büyütmek için, yani 1 ile 1,5 yaş arasında rahat giydireyim derseniz her bölüme 2 tane trabzan ekleyeceğiniz. Burayı 11 değil de 13, kolu 11 değil de 13, bu şekilde tamamlayacağınız. Şimdi kol için yine ben 11 yapacağım. Böyle. Devam edelim. 2, 4, 6, 8, 9, 10.
ve 11 tane de gol için trabzanları hazırladım. 1, 2 zincir çektim. Son battığım yere batırarak 20 tane trabzan yapacağım şimdi de. Arka için 20. Bir büyük beden için 22. Ama sıkı örerseniz bu ölçüler daha küçük olur. O yüzden yani dediğim gibi örmeniz gerekiyor. Şimdi 20 tane trabzanı arka için hazırlayacağım. Ve şuraya sağ köşeye bakın, şuraya yaptığım sayıları tekrardan yazıyorum. Öne kaç, kola kaç hepsini orada örerken üstünde yazacak. Rahatlıkla yapabilirsiniz. Sayalım bir. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ve 20. 20 tane de arka için trabzan yaptım. 1, 2 zincir çektim. Şimdi son battığım trabzanın aynı yerine batırıp 11 tane ikinci gol için trabzan çıkartacağım. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11. Bakın 11 tane. İkinci golümüzü de tamamladık. 1, 2 zincir çektim ve tekrar aynı yere batırarak 11 trabzan daha ikinci önümüz için ayarlayacağız. Ve böyle en önemli yerini yapmış olduk şu an. Başlangıç her zaman için önemlidir. Sayalım. 2, 4, 6, 8, 9, 10 ve 11. En zor yeri yaptım. Bir zincir çektim, bıraktım örgümü. Şimdi burada bir fazlamız var ya, bizim fazla zincirimiz kaldı. Buradan 1, 2, 3 saydım. Üçüncünün tek telinden şöyle kestim ve burayı aldım. Şu ipimi tuttum, burayı parmağımla sıkıştırdım ve burayı tığlarken kaybedeceğiz. Yani bu kadar kolay. Hiç kafanızı karıştırmaya gerek yok. Şimdi bir zincir çekip örgümü çevirdim. Hemen burada örneğimizi de yapmaya başlayacağız. Örneğimiz çok kolay ve pratik. Bir zincir çektim. Şu baştakine bir tane sık iğne yaptım bakın. Birinciye. Tığımın üzerine ipimi aldım. İkinci trabzanı bakın, şu trabzanı batça tepesine değil de boşluğuna batarak aldım. Ve buraya bir trabzan yaptım. Sıradaki trabzanın tepesine bir sık iğne. İpimi aldım. Bak, sıradaki trabzanı tığımın üzerine aldım, boşluğundan tepesine batırmadım. 2 kere de çekerek bir trabzan yaptım. Hiç ip almadan sıradakine sık iğne yaptım. İpimi sardım. Bak, sıradaki trabzanı tığımın üzerine aldım. Hiç ip almadan sıradakine bir sık iğne yaptım. İpimi aldım. Bak, sıradaki trabzanı boşluğundan batarak tığımın üzerine alıp trabzan yaptım. Sıradakine bir sık iğne yaptım. Sıradakine boşluğundan batarak bir trabzan yaptım. Ve sıradakine bir sık iğne yaptım. Bakın. Sadece bunu yapacağız. Zincirin içine bir sık iğne,
Bir, iki zincir. Yine aynı zincirin içine bir sık iğne. Sıradaki trabzanın tepesine bir sık iğne. Ve bakın şimdi yine sıradaki trabzanı boşluğundan batarak bir trabzan yaptım. Sıradakinin tepesine bir sık iğne yaptım. Trabzanı boşluğundan aldım. Sıradakine bir sık iğne yaptım. Şimdi burayı hızlandıralım. Her sırada tek tek artırma yapacağız. Yani 2 2 oluyor. Şöyle hemen göstereyim yine. Bakın. Bu iki zincirlerin içine bir tane. Bir sık iğne, iki zincir, bir sık iğne. Sıradaki trabzanın tepesine sık iğne ve şimdi trabzanların boşluğundan bakın böyle bu sıramız bu şekilde. Hiç şaşırmadan yapabileceğiniz pratik bir model. Arka sırası daha da kolay. Bir sık iğne, bir trabzan, trabzanı boşluktan alarak, sık iğneyi tepeye, trabzanı boşluktan alarak. Böyle bakın. İki zincirlerimizin olduğu yere her zaman iki tane olacak. Çünkü sık iğneli sıramız var. Çift çift artırırsak kocaman bir şey olur ve emeğimiz boşa gider. Şimdi şurada tekrar göstereceğim. Bakın aynı düzende geldim. Böyle. Şuraya geldiğimde bakın tek geldi. Bunu buradan aldım. Ve şimdi zincirin içine bir sık iğne, bir iki zincir, bir sık iğne. Sıradaki trabzanın tepesine sık iğne. Ve yine aynı düzende sıramı tamamlayacağım arkadaşlar. Sıramın sonuna geldim. Bakın burada trabzanımı yaptım. Şimdi bu zincirimin içine de bir tane sık iğne yaptım. Çünkü bu bizim trabzanımızdı. 1, 2, 3 zincir çektim. Çevirdim. Birinciye batmayacağım. İkinciye batarak buraya trabzanlar yapacağız. Örgümüzün iç yüzünde yani ters yüzünde sadece trabzanlar yaparak devam edeceğiz. Zincirli yere kadar. Şöyle. Şimdi zincir olan yere geleceğim. Ve bakın. Şimdi zincirin içine bir trabzan, bir, iki zincir, bir trabzan. Her artırmamız böyle olacak. Sık iğneli yaptığımız sırada da trabzanda da. Şimdi bakın öbür iki zincirli yerime kadar yine trabzan yaparak gideceğim. Aynı işlemi yapacağım. Ya şaşırmayın. Şöyle bakın. İki zincirin içine bir trabzan, bir iki zincir, bir trabzan. Ve sırayı böyle tamamlayacağız. Evet, sıra tamam. Şimdi bir zincir çekip örgümüzü çevireceğiz. Şimdi yine baştakine bakın bir tane battım. İlk başladığımda 1 ile başlayıp hemen sarmıştım. Şimdi şu yaptıklarımız birbirinin üstüne değil de araya gelmesi için bakın şöyle buraya dikkat edin. 2 yaptım burada. Şu ikisinin arasına denk getireceğim boşluğundan aldığımı. Bakın. Bir sık iğne. Yaptığımız sık iğne bir alttaki belinden yani şu trabzan yaptığımızın üzeri olacak. Bakın. Bunu trabzan yapacağız boşluğundan alıp sık iğne yaptığımız alttaki şu trabzanlı yaptığımız bölümün üstüne denk gelecek. Ve bunlar birbirinin arasında kalacak.
trabzanımı yaptım. Bakın. Sık iğneyi yaparken şu çubuğun üzerine denk getireceğim. Bir alttakinin hep. Bunu takip edeceğiz. O zaman birbirlerinin üzerlerine denk gelmiyor. Daha farklı duruyor. Bakın. Araya değil. Üstüne getirmedim. Buraya. Buraya bir sık iğne. Şimdi buraya bir boşluğundan batarak trabzan. Gördünüz mü? Gelişine göre gittim. Bir sık iğne. Bir, iki zincir. Bir sık iğne. Şimdi şuradan bakacağım. Şunu araya getireceğim. Ne yapacağız? Şunun belinden dolayacağım. Bir öndekilere baktım. Bak, bunun tepesine batırdım. Şunun yanındakini alacağım ve bunun üzerine denk getirmemiş oldum. Yani burada bir ayarlama çekmeniz gerekiyor. Bakın. Şimdi bundan sonra gider zaten. Başta o ayarı çektiğinizde gider. Birbirinin üstüne denk gelmeyince böyle daha bir kabarık ve daha bir güzel durdu. Gördünüz mü? Bu örnek çok kolay ve pratik ilerliyor. Tığımızda kalın zaten yumuşacık da bir örgü düşüyor. Şöyle bakın takip ede de geldim. Buraya bir sık iğne, iki zincir, bir sık iğnemi yaptım ve şuradan bakın yine baktığımızda şunun üstüne sık iğne yapacağız. Buna trabzan, buna sık iğne, buna trabzan yapacağız. Hemen orada baktım ve ayarladım. İnşallah anlatabildim. Böyle bu şekilde ilerleyecek. Şu delikleri saydığımızda bakın. Şimdi sık iğnelerin arasındaki zincirimiz var ya 12 tane. Ay 12 tane. Dur bakayım bir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14. Örelim biz bir bunu büyütelim. Zaten bitişte söyleyeceğim. Kendim de şaşırdım. Şimdi örgümüzü bu şekilde büyüteceğiz. 6 aylık daha eklediğimiz zaman 2 sıra daha fazla yapacağız. Yani şu yaptığımız bölüm kadar yine artırma ekleyeceğiz. Şimdi biz örelim, büyütelim. Sayıyı söyleyeceğim size. Evet arkadaşlar, robamı ördüm. Bakın böyle şu şekilde bir robam oldu. Şuradaki bakın 12 sıra ördüm. Şurada 12 tane deliğimiz var. Oradan sayabilirsiniz. Şu sık iğne sıralarını saymayı unutmayın. Örnekli yerini söylersem 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane örneğim oldu. Ve şimdi ne yapacağız? Kolları ayırıp atacağız. Gövdeyle devam edeceğiz. Örneğimizi yine aynı şekilde ilerleteceğiz. Şimdi burada trabzan sıramı ta ki buradaki 2 zincirime kadar öreceğim. Hiç örneğimizde değişiklik yapmadan, hiçbir eklenti yapmadan devam edeceğiz. Şimdi zincire kadar öreceğim. Zincir olan yere kadar geldim. Bakın iki sık iğnenin arasında 2 zincirimiz vardı. Bu zincirin içine 1, 2. 2 tane trabzan yaptım. Kolu bıraktım. Öteki 2 zincirime kadar geldim. Bakın şurada. Şimdi bunun içine de 2 tane trabzanımı yaptım. Ve kolu ayırmış oldum. Bakın şöyle çok güzel ideal bir kol boyu oldu. Ve şimdi öbür kola kadar aynı işlemi yapıp orayı da ayıracağım. Ters yüzden ayrım yapıyoruz. Trabzanlı sıramızda. Evet, arkayı ördüm geldim. Şimdi yine 2 zincirimin içine 1, 2 trabzan yaptım. Kolu getirdim. Öteki 2 zincirimi aldım. Ve buranın içine de 2 tane trabzan. 1, 2. Burada tamam. Şimdi sıramı tamamlayacağım. Örneğimi yine aynı düzende devam ettireceğim.
Şimdi tamamlayalım burayı yine. Bir zincir çekip çevirdim. Şimdi bakın güzelliklerim. Burada bu çubuklarımız birbirinin üstüne denk gelmesin diye birinde bir sık iğne ile başlarsak sıranın, öbüründe 2 sık iğne ile başlayalım. Yani hafif kaydırma yapalım. Yapmasanız da olur ama mesela şurada şunun üstüne geldi ya. Mesela bunun üstüne sık iğneyi denk getirirsek bir tane kaydırmış oluruz. Birinde 2 sık iğne ile başlayacağız. Birinde bir sık iğne ile başlayarak şöyle aralara yapmış olursunuz. Bakın. Çok bir şey fark etmiyor ama bu üstte de göstermiştim gerçi. Burada da aynı işlemi yaparak ilerleyeceğiz. Bir sık iğneye bir dahaki sırada 2 sık iğne ile başlayarak. Ve böyle. Aynı şekilde elinizle ölçtüğünüzde bir karışı birazcık geçirin. Hırka olacağı için azıcık büyük olsun. Bir karış 21, 22, 23 ele göre değişiyor. Örnek sayımızı yine söyleriz. Herkesin evinde metre mezro olmayabilir. O yüzden ben hep karış ölçüsü kullanıyorum. Bir ara elinizin ölçüsünü bir ölçün karışınız ne kadar diye. Şuraya kol ayrımına geleyim şimdi. Burada da aynı şekilde geçeceğiz. Hangisi denk gelirse. Bakın burada şuna bu denk geldi. Bir sık iğne. İkinciye de bunu denk getirdim. Böyle. Nasıl denk geldiyse o şekilde devam edecek. Şöyle ilerliyoruz bakın. Çok yumuşacık ve güzel oldu. Kalın tığ kullanmak iyi geldi örneğimize. Bazı örneklerde kalın tığ olması gerekiyor ki yumuşacık düşsün. Evet, örelim şimdi. Şimdi bir dahaki geldiğimizde burada 1 ile başlamıştık. Bir dahakinde 2 sık iğne yapıp örneğimizi öyle yapacağız. Evet arkadaşlar bakın boyunu da ördüm. Şöyle göstereyim. Bir karış şu koltuk altından bakın. Birazcık bir örnek fazla. Şimdi örnekli olan yerimi yaptım ve ön yüzdeyim. Bakın örgümü ikiye katladım. Ön yüzdeyim. Burada ipimi kopartmadan önün ilk bandını öreceğiz. Şöyle. Bakın ön yüz burası. Buradan şimdi sık iğneler çıkartarak ilerleyeceğiz. Önce bir zincir çektim ve aynı bu sık iğnenin olduğu yere bakın buraya batırıp buradan bir sık iğne aldım. Bir tane önünden aldım. Şu zincirin içine girebilirseniz girin. Sık çekmediyseniz bakın. Böyle bir tane buradan sayı yok. Düzgün bir şekilde çıkartacağız bakın. Bir tane şu trabzan arasından 2 tane de şöyle çıkartırsak bakın. Ve bakın elinizle böyle gerdirerek düzeltmeyin. Sadece gelişine bakın. Eğer geliyorsa fazla batın. Şu zorlarsa sizi sık iğnenin içine de batabilirsiniz. Yani şuranın içine bakın böyle de olabilir. Amaç buradan düzgün bir şekilde pilelendirmeden, germeden sık iğne çıkartmak. Bakın. Ne bollaşacak ne de daralacak yani gerecek. Ölçünüz ona göre olsun. Şöyle bakın. Hiç elimle düzeltmeyeceğim. Bakın şöyle bakıyorum. Yani elimizde şöyle düzeltirsek germe olur fark edemeyiz. O yüzden sadece ilmeğimizi çıkartıp bakacağız. Mesela şurada çok sık yapmışım. Ön bant için tığınızı da değiştirebilirsiniz. Ben değiştirmeyeceğim. Yumuşaklığını korumak için aynı şekilde örmeye devam edeceğim. Şimdi bu hırkanın ne kadar güzel olduğunu, bu kalınlıkta bir tığ ile bu örgünün nasıl düştüğünü örmeden bilemeyeceksiniz.
O yüzden örmeniz lazım. Bakayım bu burada mesela olmadı. Batamadım buraya ama şuraya bir tane daha batacağım. Çünkü gerdi. Hemen devam edeceğim. Şöyle ayarlayarak her ilmeğime bakıyorum farkındaysanız. Çünkü düzgün olmasını istiyorum. Yakanın yukarıya kadar bu şekilde çıkacağım. Evet. Bakın. Sıramı yakaya kadar tamamladım. Bakın. Şu şekilde. Şimdi bakın buradan yakayı da sık iğne yaparak gideceğim. Bir zincir çektim. Ve yine bakın ilk sık iğneni batırdığım yere batırdım. Şu aralara bakın trabzan aralarına boşluklarından girerek şöyle öbür uca kadar sık iğne yapacağım burayı da. Şu artırma aramız var ya burada iki. Buraya batmayıp iki taneyi bırakıp arada bakın şöyle yaptım. Şimdi burayı da sonuna götürelim. Sonuncuya kadar geldim. Bakın. Burada yine bir zincir çekip bu son yaptığım sık iğnenin arasına batırıp burayı da etek ucuna kadar bu şekilde yine ilmekler çıkartarak ineceğiz. Şöyle. Hepsine yine aynı düzende. Bakın gerdirmeyin, bollaştırmayın. Düzgün bir ayar çekerek yine ilmekleri çıkartın. Şöyle bak. Gördünüz mü? Şu şekilde. Evet, şimdi toparlamamızı yaptık. Bir zincir çekip çevirdim. Şimdi burada sadece sık iğnelerime batarak ilk ön bandı tamamlayacağım. Yakaya çıkmayacağız. Burada sık iğne yapacağım. Şöyle bakın. Sadece sık iğnelerimize birebir batıp sırayı yukarıya tamamlayacağız. Toplamda 4 ya da 5 sıra örün. Hani gözünüzün kararına göre bu bant genişliği bana yeter dediğiniz yere kadar. Şöyle öbür tarafı örerken de düğme deliklerini yapacağım. Bak böyle. Sadece sık iğne. Şuraya kadar bakın yakanın bu ucuna kadar böyle geleceğiz. Buraya geldim. Şimdi buradan dönüp tekrar aşağıya gideceğim. 5 sıra öreceğim güzelliklerim. 1, 2, 3.'yü ördüm. Toplamda 5. sırayı yapıp bandı bitireceğim. 5 sıra yeterli. Evet bakın şöyle göstereyim. İlk ön bandımız bu şekilde hazır. Şimdi ikinci bandımızı yapacağız. Yalnız bunu başlangıcını şu üstten alacağım. Şöyle bakın buradan birinci sırasını gittik ya. Şimdi yakadan aşağıya ikinci sırasını ineceğim. Burada ipimizi düğümlemeden düzgün götürmek için bakın ipi şöyle biraz uzun aldım. Hemen burada bakın tepe noktaya batırdım. Şu ipi içinden geçirdim. Ve buraya bir zincir attım. Tekrar bir tane daha attım.
Ve aynı yere yine bir tane sık iğne yaptım. Önündekine sık iğnesine batırdım. Şöyle. Bu ipi burada bırakacağım ve bu ipi bu tarafa doğru saklayacağım. Şimdi burada, hatta niye saklayacağız? Benim kafa da karıştı. Şöyle. Bakın şimdi. Aşağıya kadar burası hep aynı şekilde sık iğne olarak devam edecek. Bir an kafa gitti benim orada niye saklıyorsam. Düğme deliğini hesapladım herhalde ama onu 3. sırada yapacağız düğme deliğini. Böyle bu başlangıç iplerimi içeriden götürerek aşağıya kadar ineceğim. Böyle. Şimdi bu sırayı inelim. Tekrar yukarıya dönüşte düğme deliklerini ayarlayacağız. Şimdi burayı tamamladım. Şimdi bakın örgümü çevireceğim. Şuradan düğme deliklerimi iple işaretleye işaretleye geleceğim. 1, 2, 3, 4. sık iğneden ipimi geçirdim. Bakın. Şuraya bir düğme deliği yapacağız gelirken. 2, bunu saymayacağız. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Şöyle bakın 10'uncuya yeniden. Ben biraz sık yapacağım düğme deliklerini. İsterseniz seyreltebilirsiniz. Taktım 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Taktım ipimi. Bakın. Bunlar benim düğme deliklerimin yeri olacak. Şöyle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bir tane daha. Şu bakın. Yeniden bir tane daha yapacağım. Yeterli. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Şunu da şuradan bakın böyle. Bunların üstünden zincirle geçeceğim. Şöyle göstereyim. Toplamda 1, 2, 3, 4, 5 tane düğme deliği oldu. Şu araya bir tane daha böyle bir yakın düğmem olsun diye belki şurada da bir tane düğme deliği yapabilirim. Birbirine yakın 3 düğmeyi seviyorum ben yelek hırkalarda. Şimdi bakın ilk işaretime kadar sık iğne öreceğim. Böyle. Düğmenizin büyüklüğüne karar verin. Küçük boy mu, büyük boy mu, orta boy mu hangisini yapacaksanız eğer bunun üstünden geçişi o şekilde sağlayabilirsiniz. Ben şimdi 1, 2 zincirle bu sık iğnenin üzerinden geçiş yapacağım. Ve bu taraftakine bakın işaretimi bıraktım. Buradakine geldim. Şimdi bu aradakileri öreceğim. Ta ki öbür işaretimi görene kadar. Yine geldim. Bakın işaretimin üstündeyim. 1, 2 zincir. İşareti bıraktım önündekine. Onlara batmadım. Küçüğün biraz büyüğü bir düğme kullanmayı düşünüyorum. O yüzden 2 zincirle geçiş yaptım. Tekrar geldim. Bir daha göstereyim. Bakın. 1, 2 zincir işareti bıraktım. İşaret olmayana devam ettim. Artık unutuyoruz bazı şeyleri. O yüzden böyle işaretler koymak en mantıklısı ve en kolay olanı. 1, 2 zincir atladım üstündekini. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4 yaptım. Bakın ben buraya bir tane daha düğme yeri yapacağım. Bir atladım. İkinciye isterseniz aynısını yapın. Arada 4'üncü yaptım. 5'inciyi bırakıp geçtim. 1, 2 zincir. Şimdi son kaldı 3 sık iğnemi öreceğim. İşte bu kadar. Bakın. Düğme deliklerimizi de ayarladık. Döndük.
Ve son 2 sıramız kaldı. Onu yapacağız. Şimdi bakın 1, 2, 3 yapmıştım ya. Şimdi bu sık 2 zincirli yerlere bir sık iğne ile geçeceğim. Yani yine bir sık iğne ile devam etmemiz gerekiyor. Bakın 2 zincirin içine bir tane sık iğne yaptım. 1, niye sayıyoruz? Saymayalım. Şimdi zincirli olan yere geldim. İçine bir tane sık iğne yaptım. Ve şimdi öbür zincirime kadar aynı şekilde bu sırayı da tamamlayacağız. Bu sıradan sonra bir sıra daha örüp ipimizi keseceğiz ve kolumuzu örmeye başlayacağız. Evet, şimdi geldik kolumuzu nasıl yapacağımıza. Kolumuzu da yine aynı örneğimizle devam edeceğiz. Şimdi tam ortadan, bakın şuradan ipimi bağlayacağım ve hep ön yüzden öreceğiz. Yukarıya çıkış yapa yapa dönüş yapmayacağım. Bütün bir kol çıkartacağız. Şöyle tuttum. Aradan taktım. 1, 2, 3 zincir. Trabzanlı yerindeyiz. Bakın örneğimizi yapmışız burada. Trabzanlı yerdeyiz. Hemen bu sırayı trabzan olarak birebir batarak gideceğiz. Bakın lastiklerimizi yapmışız. Bir önden bir sık iğne olarak tamamlamışız. Şimdi bu sıra böyle. Hiç eksiltme yapmadan dümdüz bir kol çıkarttım. Rahat, geniş, ferah bir kol oldu. Ve böyle bakın bu sırada trabzan. Örneğimizi biliyoruz güzelliklerim. Başladığımız noktaya gelelim. Başladığım noktaya geldiğimde ilk trabzanın tepesine bakın şu şekilde birleştirdim. Bir zincir çekip buraya bir sık iğne yaptım. Ve örneğimi yapmaya başlayacağım. Bir önden, bir sık iğne tepesinden, bir önden, bir sık iğne tepesinden. Yani örneğimiz aynı şekilde yine sıranın sonunu bulacak. Ve her seferinde yukarıya çıkacağız. Böyle. Bu şekilde tamamlayacağız burayı da. Evet, geldim. Bakın burada ilk ilmeğe ne yapmıştık? Sık iğne yapmıştık. Şöyle zincir yine bağladım burayı. 1, 2, 3 zincir çekip şimdi de trabzanlı sıramızı yapacağız. Bunun dibine batmayacağım. Zincirimiz trabzan. Ve burayı böyle bu kolu bu şekilde uzatacağız. Yine örnek kaydırmasını da yapın. Birbirinin üstüne binmesin. Evet, örelim kolumuzu da tamamlayalım. Evet arkadaşlarım, bakın kol boyumuz da tamam. Şuradan omuzdan örnekli olan yerleri saydım. 15 tane örnek yaptım. Şimdi kol kenarına şöyle 2 sırada sık iğne giderek tamamladım. Şimdi bakın örneklerimi yaptım. Trabzan gideceğim sıradayım ama şu an sık iğne giderek 2 sıra sık iğne yapıp kolumu da bitirmiş olacağım. Böyle 2, 3, hani kendiniz ne kadar çoğaltmak isterseniz. Beni biliyorsunuz, ben çok iri bantları ya da kol kenarlarını sevmiyorum. Daha sade ve düz basit durmalarını istiyorum. Ağırlaşmasın. O yüzden ben 2 sırada bırakacağım. İstediğiniz boyda yapın burayı. Böyle 2 sıra örüp ipimi keseceğim. Evet arkadaşlar, düğmelerimi de yaptım. Bakın böyle. Şimdi bunu eğer bu yumuşaklıkta ördüyseniz bu hırkamız 6, 7, 8, 1 yaşına kadar rahatlıkla giydirebileceğiniz yumuşaklıkta oldu. 5-6 aylıkken giydirmeye başlayın ve müthiş bir hırka ve müthiş bir örgü. Ben çok beğendim teyzeleri. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Bakın 2 ipten de şu kaldı. Bu ip çok bereketli. Şöyle söyleyeyim.
300 metre bir ip ve bereketli bir ip oluyor. Yani bakın biraz daha sayısını büyüttüğünüzde bile nasıl diyeyim size 1,5 yaşa kadarlık bir ölçü size çıkartır yine bu ipin alanı. O yüzden polosu ipleri biraz bereketli oluyor. Benim anlatacaklarım bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir. Hoşça kalın, sevgiyle kalın, abone olup benimle kalın.